Red Faction 2 Saints of serisinden tanıdığımız Volition Games tarafından yapılan 2002 çıkışlı bir FPS oyunu. 2001 oyunları videosunda ilk oyundan çok kısa bahsetmiştim belki hatırlarsanız. Mars'ta geçen bilim kurgu türünde ve çevredeki neredeyse her şeyi yok edebildiğiniz bir oyun. Ki Battlefield serisi de çok büyük bir ilham olmuş bu sonradan. Hemen bir yıl gibi kısa bir sürede geliştirilmiş bir oyun Red Faction 2. Oyunu girerken beklentimi birazcık ilk oyuna göre daha iyidir diye tutmuştum ama patlamam çok kısa sürdü. Oğlum oyun Mars'ta geçmiyor lan. Ben bu serinin ana konseptinin hep Mars'ta kalacağını düşünmüştüm ama bu oyun bildiğimiz normal dünyada geçiyor. Bu birazcık üzdü beni. Ayrıyeten grafikleri de sanki yani ilk oyundan pek de iyi değildi. Neyse oyun başladığı gibi hemen size çevresel yıkım mekaniğiyle hava atmaya başlıyor. Veriyor elinize bomba atılıp patlat her şeyi yık şov yap diyor. Ardından bir üste sızıyoruz. Sızarken oyun sana gece görüşünü aç diyor ama gece görüşünü açtığında oyun 5 FPS gibi gözüküyor. Niye böyle yapmışlar bilmiyorum ama çok kötü duruyor. Ve gece görüşü oyunu sadece burasında kullanıyorsun garip şekilde. Sonra bir şey patlatıp kaçıyoruz ve burada 2000 oyunun vazgeçilmezi kaçış sekansımız var. Oyun bir FPS oyunu olduğundan tabii ki bol bol silahlı çatışma var. Ve hızlı bir oynanışa sahip olduğundan da sıkmıyor. Ayrıca bu oyunda bir de can yenileme sistemi var ve bu beni oldukça şaşırttı. Eğer bir süre hasar almazsanız hiçbir medkit'e ihtiyaç duymadan canınız kendi kendine yenileniyor. Düşünüyorum bunu ilk yapan oyun kimdi diye. Yani Halo 1 var ama onda sadece zırh yenileniyordu. Can yenilenmiyor. Can yenilenmesi Halo 2 ile geldi. O da 2004. Vallahi aklıma başka oyunda gelmiyor. İlk can yenilenmeye sahip FPS oyunu bu olabilir. Sizin aklınıza geliyorsa yazın bu arada. Oyunda ilerledikçe karşınıza bir sürpriz çıkıyor. Gordon Freeman. Oyun bu çevresel yıkımı oynanışı da yedirmeye çalışıyor. Mesela burada tarımalı bir silah var ve ilerleyemiyorsunuz. Oyun sana doğaçlama yap diyor. Alıyorsunuz bomba atarı, duvarları yıka yıka arka tarafa geçip tarımalıyı durduruyorsunuz mesela. Son oyunda bir odaya geliyorsun. Odanın karşı tarafında 2 tane asker var ama ölmüyor. Bildiğin her silahla sıkıyorum ama ölmüyor adam. Sonra yanımdaki NPC'nin bomba at dediğini duydum. Dedim ha demek öyle. Or thought to use his weapon. Or perhaps the terrorist actually respects this. Bir de ölünce bölümü en baştan oynadığımızı söylemiş miydim? Yağmur altında bir kısım var ve girince dedim ki ne güzel lan. Günümüz oyunlarında böyle yağmur yağmıyor, fark ettiniz mi hiç? 2000'li oyunlarda yağmurda o kadar güzel ki şu an niye böyle olmuyor bilmiyorum. Bu kısımdan sonra helikopterle vs attığımız bir kısım var. Burada da vuruyorum patlamıyor. Sonra arkama döndüm bir baktım ki helikopterin patlattığı duvarda bir delik var. Sonra oradan kendi yolumu açtım bir baktım adama RPG koymuş. Allah güzel düşünmüşler. Sonra bu RPG ile helikopteri patlatıyorsunuz. Bu kısımdan sonra helikopter olarak oynadığımız çok uzun bir kısım var. Vallahi sizi bilmiyorum ama ben bir aracın üstüne geçip sadece mouse hareket ettirerek mermi yağdırdığımız görevlerden nefret ediyorum. Oldukça tek düze ve sıkıcı görevler gibi geliyor. Bir de çok uzundu bu dediğim gibi ve oynarken bayılıyordum az kalsın. Bundan sonra oyun trenli bir yere geçiyor. Bu tren size çarparsa ölüyorsunuz. Burada oyun tren size yaklaştığında sağda solda delik açarak ilerlemenizi istiyor. Bu trenler çok hızlı ve çok sık gelince baktım nereye gidiyor diye ahire taşınanıyormuş. Küçük bir çatışma sekansından sonra bu sefer de tank olarak oynuyoruz. Yine çok uzun bir sekans. Tam indik kurtuldum diyordum. Bu sefer de bir bölgeyi 5 dakika boyunca defans yapma görevi geldi. Bundan da ne kadar nefret ettiğimi tahmin edebiliyorsunuzdur. Bunu da yaptım. Oyun şimdi eski düzene geri döner dedim ama bu sefer de bir mecha'ya bindik. Ve yine aynı şey. Şimdi oyun 2080 yılında geçtiği için mecha olması normal sanırım. Yani mecha'lar olabilir değil mi 2080'de? Ama tank işte tanktan sonra defanstan sonra mecha falan derken oyun çok fazla tempo kaybediyor burada. Neyse bu kısımlardan sonra oyun tekrar ayaküstü savaşa geri dönüyor. Bu arada oyun neredeyse her bölüm farklı bir silah veriyor. Oyunda yaklaşık bir 10-15 silah vardır sanırım. Pompalısından tutun sniper'ına, ışın silahına kadar. Bu silahları kullanmak da gayet eğlenceli diyebiliyorum. Oyunun sonlarına doğru oyun farklı düşmanlar spawnlamaya başlıyor. Mesela ateş eden zombiler. Ki bundan da nefret ediyorum ben. Wolfenstein Old Blood'ı sırf bu yüzden sevmem ben. Normal bir insana göre daha fazla can barığı olduğu için oyunu zorlaştırmak için koyulan şeyler bunlar. Ama beyinleri olmayan bir varlığa silah verip ateş etmesini sağlamak bence çok saçma bir şey. Ardından bir boss savaşımız oluyor. Tek yaptığımız şey sabit durup sniper'ımızı kullanmak ve sonunda boss savaşı bitiyor. Evet. Bundan sonra da bir de su altı aracı sürüyoruz. Oğlum oyunda helikopter, tank, mecha, su altı bildiğin sığabilecek her şey sürüyoruz lan şaka maka. Günümüzde böyle bir oyun çıksa oha ne kadar çeşitli deyip överdik muhtemelen. Neyse bu kısmını tamamladık, oynadık. Oyun sonlarında olduğunu iyice belli etmeye başladı. Zombileri geçtiler artık buz kurtlar önüme çıkmaya başladı. Sonra ikinci boss geliyor. Bu boss sniper boss'undan ziyade cidden kapıştığımız bir boss Allah'tan. En sonunda kazanıyoruz ve adam aşağı düşüyor. Sonra ikinci kez yine uzun bir mecha sekansı daha var. Burada fark etmişsinizdir ki oyunun çoğu bir şeyleri binerek geçiyor. Oyunun %40'ının buna ayrılması gerçekten kötü bir şey.
Abi ilk oyunda biz sıradan bir köylüydük ve sadece bir isyan başlatıyorduk. İkinci oyunda da süper, her şeyi binen, tek kişilik ordu, elit bir asker olarak oynuyoruz. İkinci oyunun seçtiği yol bu yüzden çok kötü bir yol. Buzlu askerler yetmiyor, bir de ateşli askerler geliyor bundan sonra. Ayrıca aşağı düşen adam da ölmemiş ve tekrar karşımıza çıkıyor. Burada şöyle güzel bir olay var ki boss'un bir saldırısını yersek ekran mavi oluyor ve tüm tuşlarımız tersine dönüyor. Yani işte normalde W tuşu ile ilerlerken bu sefer S tuşuyla ilerliyorsun veya mouse'u sağa çevirince sola gidiyor falan. Bu da oyuna bir zorluk katmış, hoşuma gitti açıkçası. Bu mecha savaşında da boss bitmiyor. Boss kaçıyor ve biz onu kovalamaya devam ediyoruz. Ama o kadar da kovalamayalım. Bu iş bu kadar uzayınca ben bunu son boss zannettim ama değilmiş. Bunu öldürünce de oyun kısa bir süre daha devam ediyor. Final boss'u da bir mecha çıktı. Uzun bir fight sonrası mecha'yı da patlatıp içindeki adamı öldürüyoruz ve oyun bitiyor demek isterdim ama bitmiyor. Çünkü oyun çöktü. Bu yüzden oyunun sonunu YouTube'dan izledim. Güzel haber şu ki oyunda farklı sonlar varmış. Bu sonları nasıl alıyoruz derseniz oyundaki eylemlerinize bağlı olarak alıyorsunuz. Mesela oyunda sivilleri vurursanız sol üstte kırmızı karma alıyorsunuz ve bu da sonu etkiliyor. Ben ne yazık ki hangi sonu aldığımı göremedim ama muhtemelen kötü sondur. Bu arada farklı sonları gerçekten çok farklı sanmayın. Tüm sonlarda tamamen aynı cutscene var. Sadece dublaj farklı. Birinde kız kurtuldu diyor, birinde kızın cesedi hiç bulunamadı diyor mesela. Hiç uğraşmamışlar yani. Red Faction'daki ilk oyuna göre çok büyük bir geriye gidiş gibi hissettirdi bana. Volition Games'in çok az bir sürede yaptığını anlayabiliyorsunuz hemen. Belki bu oyun bir yılda değil de 2 yılda yapılsaydı çok sağlam bir şey olabilirdi ama çok fazla aceleye gelmiş. Ben oyunu 3 saatte bitirdim arkadaşlar. Ki biliyorsunuz bunların çoğu tank, helikopter falan filan yani. Hikayeden hiç bahsetmedim çünkü hikaye karakterler falan çok zayıf ve aklınızda hiçbir şey kalmıyor. Yine de bir FPS oyunu olarak işini çok iyi yaptığı yerler var. O yüzden 3.5 yıldız okeydir diye düşünüyorum.